one. Bugün insanlığın yeryüzünden yıldızlara doğru uzanan büyüleyici hikayesine tanıklık edeceğiz. Bir zamanlar barutla başlayan bu serüven, şimdi Ay'a, Mars'a ve ötesine kadar uzandı. Hayal gücümüzü gerçekliğe dönüştüren roketlerin tarihini keşfetmeye hazır mısınız? O halde Galaksist Bilim başlıyor. 10. yüzyılda Çin'de barutun icadıyla başlayan roketlerin hikayesi, insanlığın gökyüzüne uzanan hayallerinin ilk kıvılcımı oldu. Ateş oklarıyla savaş alanlarında başlayan bu serüven, yüzyıllar boyunca bilimsel gelişmelerle şekillendi. Robert Goddard'ın sıvı yakıtlı roketlerinden V2'nin atmosfer dışına ulaşmasına, Sputnik 1'in uzaya ilk adımı atmasından, Apollo 11'in Ay'a inişine kadar bu yolculuk yalnızca teknolojiyle değil, insanlığın sınır tanımayan azmiyle de yazıldı. Bugün yıldızlara giden yolda atılan her adımda bu tarihsel mirasın izlerini görüyoruz. Gelin, bu muhteşem serüveni birlikte keşfedelim. 10. yüzyıl Çin'inde barutun icadı, insanlığın bilimsel gelişiminde büyük bir dönüm noktası oldu. Önceleri yalnızca havai fişekler ve dini törenlerde kullanılan bu patlayıcı madde, kısa sürede savaş alanlarına da taşındı. Song Hanedanlığı döneminde Çin, sık sık işgal tehditleriyle karşı karşıya kalıyordu. Bu tehditlere karşı koymak için dönemin mühendisleri ve askeri stratejistleri basit ama etkili bir silah geliştirdi. Ateş okları. Bambu tüplerin içine barut dolduruluyor ve bu tüpler mızrakların ya da okların arkasına bağlanarak ateşe veriliyordu. Barutun yanmasıyla oluşan itki, bu roketleri düşman hatlarına doğru fırlatıyordu. Bu ilkel ama yenilikçi yöntem, düşman hatlarında hem fiziksel hem de psikolojik bir yıkım yaratıyordu. Özellikle 1238 yılında Moğol işgaline karşı bu silahların sistematik olarak kullanılması, Çin ordusuna büyük bir avantaj sağladı. Ateş okları, savaş alanlarını aydınlatan ve düşmana korku salan bir silah olmanın ötesinde, modern roketlerin temel çalışma prensibini ortaya koyan ilk örneklerden biri oldu. 18. yüzyılın sonlarında Hindistan, İngiliz sömürge güçleriyle şiddetli savaşlar yaşıyordu. Bu dönemde Tipu Sultan, modern roket teknolojisinin temelini oluşturan yenilikçi bir silah geliştirdi. Demir kaplı roketler. Sultan ve babası Haydar Ali, Hindistan'ın savunmasını güçlendirmek için o güne kadar görülmemiş bir mühendislik harikası yarattılar. Barutla doldurulmuş demir tüplerden oluşan bu roketler, 2 kilometreye kadar ulaşan menziliyle savaş alanlarında büyük bir avantaj sağlıyordu. Bu roketler, mızrak ya da kılıç gibi geleneksel silahlara kıyasla düşman hatlarına beklenmedik bir yıkım ve kaos getirdi. Tipu Sultan'ın ordusu bu roketleri İngiliz birliklerine karşı büyük bir başarıyla kullandı ve İngiliz ordusunu şaşkına çevirdi. İngilizler bu roketleri inceleyerek kendi teknolojilerini geliştirdiler ve daha sonra 19. yüzyılda Congreve roketleri olarak adlandırılan modern roket sistemlerine dönüştürdüler. Tipu Sultan'ın demir roketleri, savaş alanlarındaki bu yeniliğiyle sadece Hindistan tarihine değil, dünya savaş teknolojisine de ilham verdi. Roketlerin savaş aracı olarak
Stratejik bir üstünlük sağladığı bu dönem, roket teknolojisinin sınırlarını yeniden tanımladı ve gelecekteki gelişmelere zemin hazırladı. Tipu Sultan'ın vizyonerliği, modern roketçiliğin kökeninde yatan azim ve yenilikçi düşüncenin bir kanıtı olarak tarihe geçti. 16 Mart 1926'da Massachusetts'te sakin bir tarlada modern roketçiliğin temellerini atan bir mucit tarihe geçti. Robert Goddard, dünyanın ilk sıvı yakıtlı roketini başarıyla fırlattı. Bu küçük roket yalnızca 2,5 saniye boyunca havada kaldı ve 12 metre yüksekliğe ulaştı. Ancak bu kısa uçuş, insanlığın uzaya olan yolculuğunun ilk adımıydı. Goddard, benzin ve sıvı oksijen kullanarak bir roketin katı yakıtlara bağımlı olmadığını ve daha güçlü, daha uzun süreli uçuşların mümkün olduğunu gösterdi. Bu deney, yalnızca mühendislikte değil, insan hayal gücünde de bir devrim yarattı. Bugün kullanılan tüm modern roketlerin çalışma prensipleri, Goddard'ın bu mütevazı ama çığır açan başarısına dayanıyor. Onun vizyonu, yıldızlara uzanan yolu açan kıvılcım oldu. 3 Ekim 1942, roket teknolojisinin dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti. Almanya'nın Peenemünde kentinin test sahasında V2 roketi atmosferin dışına çıkan ilk insan yapımı nesne oldu. Bu sıvı yakıtlı balistik füze, dönemin en ileri mühendislik ürünüydü ve saatte 5760 kilometre hızla 80 kilometre yüksekliğe ulaşarak modern roketlerin temelini oluşturdu. Nazi Almanyası tarafından geliştirilen V2, İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra ve diğer Avrupa şehirlerine düzenlenen saldırılarda kullanıldı ve binlerce insanın ölümüne yol açtı. Ancak bu roketin etkisi sadece savaş alanıyla sınırlı kalmadı. Savaşın ardından ABD ve Sovyetler Birliği V2 teknolojisini ve bilim insanlarını kendi uzay programlarında kullanarak modern uzay çağını başlattı. V2 roketi, insanlığın yıkıcı bir icattan barışçıl uzay keşfine geçiş sürecindeki en önemli kilometre taşlarından biri oldu. Hem bir yıkım aracı hem de geleceğin teknolojik atılımlarına ilham kaynağı olarak tarihe geçti. 4 Ekim 1957, Sovyetler Birliği'nin R-7 Semyorka roketiyle uzaya gönderdiği Sputnik 1, dünyanın ilk yapay uydusu oldu. Bu küçük metal küre, radyo sinyalleri göndererek uzay yarışını başlattı ve insanlığın uzaya olan ilgisini ateşledi. Sputnik 1, tarihte uzaya gönderilen ilk insan yapımı nesne olarak bir dönemin başlangıcını temsil etti. ...31 Ocak 1958, ABD'nin ilk yapay uydusu olan Explorer 1, uzay yarışında Sovyetlerin ardından gelen Amerika'nın cevabıydı. Bu görev sırasında Van Allen radyasyon kuşakları keşfedildi. Explorer 1, bilimsel bir başarı olarak yalnızca ABD için değil, insanlık için de önemli bir adım oldu. 2 Ocak 1959'da Sovyetler Birliği'nin Luna 1 roketi, Ay'a ulaşmayı hedefleyen ilk araçtı. Ay'ı 6000 kilometre ile ıskalasa da Güneş yörüngesine giren ilk insan yapımı nesne oldu. Bu başarısız görünen görev, Güneş sistemini anlamamız için önemli bir adım attı. 12 Nisan 1961'de Yuri Gagarin, Vostok 1 kapsülüyle uzaya çıkan ilk insan oldu. Sovyetler Birliği'nin bu büyük başarısı, dünya yörüngesinde 108 dakikalık bir uçuşla tarihe geçti. Gagarin'in bu cesur yolculuğu, insanlığın uzayda yer alabileceğini kanıtladı. 5 Mayıs 1961'deki ABD'nin ilk insanlı uzay uçuşu,
Alan Shepard'ın Mercury Redstone 3 roketiyle gerçekleştirdiği kısa ancak tarihi bir görevdi. Shepard, uzay yarışında Sovyetlerin ardından gelen Amerika'nın insanlı uzay programını başlatan kişi oldu. 3 Şubat 1966'da Sovyetler Birliği'nin Luna 9 görevi, Ay yüzeyine yumuşak iniş yapan ilk araç olarak tarihe geçti. Bu görev sırasında Ay yüzeyinden ilk görüntüler dünyaya gönderildi ve Ay'ın yüzeyi hakkında önemli bilgiler sağlandı. 16 Temmuz 1969'daki NASA'nın Apollo 11 görevi, insanlık tarihinin en büyük başarılarından biri olarak kabul edilir. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'a iniş yapan ilk insanlar oldu. Armstrong'un Ay yüzeyinde söylediği bu insanlık için büyük bir sıçrama sözleri tarihe geçti. Bu tarihi an yalnızca bilimsel bir zafer değil, aynı zamanda insanlığın keşif ruhunun bir simgesiydi. Apollo 11, Ay yüzeyinde bilimsel deneyler gerçekleştirdi, taş ve toprak örnekleri topladı ve insanlığın uzayda kalıcı bir varlık oluşturabileceğini kanıtladı. O dönemde milyonlarca insan televizyon karşısında bu anı izledi ve bu görev nesiller boyu sürecek bir ilham kaynağı oldu. Ay yüzeyine bırakılan plakada şu sözler yazılıydı: "Buraya tüm insanlık adına barış içinde geldik." Apollo 11 yalnızca Ay'a yapılan bir yolculuk değildi. Aynı zamanda dünyanın ötesine adım atma cesaretimizin en büyük kanıtıydı. 30 Haziran 1971'de fırlatılan Soyuz 11 roketi, Sovyetler Birliği'nin ilk uzay istasyonu Salyut 1'e mürettebat taşıyan başarılı bir görevdi. Ancak dönüş sırasında meydana gelen basınç kaybı, tüm mürettebatın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu trajedi, uzay güvenliğinin önemini bir kez daha gösterdi. 14 Mayıs 1973'te yapılan Skylab görevi, ABD'nin ilk uzay istasyonu olarak bilimsel deneylerin yapılmasını sağladı. Astronotlar burada uzun süreli görevler gerçekleştirerek uzayda yaşam koşullarını test ettiler. Bu görev, insanlık için uzayda yaşamın mümkün olduğunu kanıtladı. Skylab'da yapılan deneyler, yerçekimsiz ortamın insan vücudu üzerindeki etkilerini anlamamızı sağladı ve gelecekteki uzay istasyonları için temel veriler sundu. Astronotlar, dünyanın yörüngesinde haftalarca kalarak tarım, tıp ve mühendislik alanlarında önemli keşifler yaptılar. Skylab, günümüzün uluslararası uzay istasyonu gibi projelerine öncülük ederek, insanlığın uzayda kalıcı bir varlık oluşturma hedefinin ilk somut adımlarından biri oldu. Challenger uzay mekiği, NASA'nın uzay mekiği programındaki en önemli görevlerden biriydi ve bilimsel araştırmalardan uzayda eğitim projelerine kadar birçok önemli hedefi vardı. Bu görev, sivil bir yolcu taşıyan ilk uzay uçuşu olarak da tarihe geçecekti. Mürettebat, öğretmen Krista McAuliffe'in de aralarında bulunduğu 7 kişiden oluşuyordu. Ve bu görev, uzay araştırmalarının yalnızca astronotlarla sınırlı kalmayacağını, farklı meslek gruplarından insanların da uzaya çıkabileceğini göstermeyi amaçlıyordu. Tüm dünya bu fırlatmayı heyecanla bekliyordu ve milyonlarca insan televizyonları başında bu tarihi anı izlemek için hazırdı. Ancak 28 Ocak 1986'da fırlatılan Challenger mekiği, kalkıştan 73 saniye sonra infilak ederek
tüm mürettebatın hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu trajedi, uzay çalışmalarında güvenlik standartlarının yeniden gözden geçirilmesini sağladı ve uzay programlarına önemli dersler kattı. 24 Nisan 1990'da Hubble teleskobu, evrenin sırlarını keşfetmemizi sağlayan, eşsiz görüntüler sunan bir teleskop oldu. İlk lens arızası tamir edildikten sonra bilim dünyasında çığır açtı. Galaksiler, yıldızlar ve uzak gezegenler hakkında derin bilgiler sundu. Bu teleskop, insan gözünün göremediği ışık spektrumlarını inceleyerek evrenin milyarlarca yıl öncesine ait görüntülerini yakaladı. Kara deliklerin yapısını anlamamıza, yeni gezegenler keşfetmemize ve evrenin genişleme hızını ölçmemize yardımcı oldu. Hubble, uzay keşiflerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayarak, evrenin derinliklerine açılan en değerli pencerelerimizden biri haline geldi. 28 Eylül 2008'de Elon Musk'ın SpaceX'i, Falcon 1 roketiyle yörüngeye ulaşan ilk özel sektör roketi olarak tarihe geçti. Bu başarı, uzay araştırmalarının özel şirketler tarafından da yapılabileceğini kanıtladı ve ticari uzay çağına kapı araladı. ...6 Şubat 2018'de Falcon Heavy, dönemin en güçlü roketi olarak tarihe geçti. Görev sırasında Elon Musk'ın Tesla Roadster'ı uzaya gönderilerek hem test uçuşu yapıldı hem de unutulmaz bir gösteri gerçekleştirildi. Bu fırlatma, ticari uzay taşımacılığında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyordu. Falcon Heavy'nin başarısı, ağır yüklerin derin uzaya taşınmasını mümkün kılarak, gelecekte Ay ve Mars görevleri için önemli bir adım oldu. Ayrıca, Falcon Heavy'nin yan roketlerinin başarıyla geri dönerek yeniden kullanılması, uzay yolculuklarının maliyetini düşürerek daha sürdürülebilir hale getirilmesinde büyük bir devrim yarattı. ...16 Kasım 2022'de Artemis 1, NASA'nın Ay'a dönüş hedefiyle başlattığı Artemis programının ilk testi oldu. Bu insansız görev, gelecekte Ay'a yapılacak insanlı inişler için temel oluşturdu ve Ay keşfi sürecini yeniden başlattı. İnsanlık, gökyüzüne ulaşma hayaliyle başladığı yolculukta, roket teknolojisini yüzyıllar boyunca geliştirdi. İlk basit barutlu düzeneklerden sıvı yakıtlı roketlere, savaş için kullanılan füzelerden uzayı keşfetmemizi sağlayan devasa fırlatma sistemlerine kadar her adım daha büyük hedeflerin kapısını araladı. Uzay yarışı, insanlı ve insansız görevlerle roketleri daha güçlü, güvenli ve verimli hale getirdi. Günümüzde özel şirketler bu teknolojiyi ticari hale getirirken,
Ay'a ve Mars'a insan göndermeye yönelik projeler geleceğe yön veriyor. Roket fırlatma tarihi yalnızca teknolojinin değil, insanlığın sınırlarını aşma kararlılığının bir yansıması olarak evriliyor. Roketlerin bu muhteşem gelişimi, insanlığın sınırları aşma tutkusunun en büyük kanıtlarından biri. Ancak bu sadece bir başlangıç. Uzayın derinliklerine ulaşma hayali birçok cesur kaşifin hayatına mal oldu. Ancak onların fedakarlıkları, insanlığın sınırları aşma kararlılığını güçlendirdi ve her kayıp, uzay yolculuğunu daha güvenli ve bilinçli hale getiren bir ders olurken, bizlere de onları unutmamamız ve hayallerini yaşatmamız gerektiğini hatırlatıyor. Bir sonraki videomuzda uzay keşiflerinin geleceğine, Ay ve Mars görevlerine, hatta yıldızlar arası yolculuk ihtimaline göz atacağız. Galaksist bilimle keşfetmeye hazır olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.